Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine tarifini çok istediğiniz bir çantayı çalışacağız. Bizim her sezon gördüğümüz ve ördüğümüz motif çanta. Bu sefer formu biraz farklı. Motifi de çok tanıdık ve bildiğimiz motif. Daha önce defalarca çalıştığımız bir motif. O yüzden çok pratik gelecek sizlere. Bir günde böyle örüp bitirebileceksiniz bu çantayı. Orijinal rafya iple örüldüğü için ben rafya iple çalışacağım. Ama her türlü iple olur. Özellikle kağıt ip benim gibi çok sevenler soracaktır. Kağıt iple de çok güzel olur. Ben kendim yapıyor olsaydım, böyle bir çantayı tasarlıyor olsaydım kağıt ip tercih ederdim. Çünkü biliyorsunuz kağıt ipin duruşunu ben daha çok seviyorum çantalarda. Dediğim gibi her türlü iple olur. Yerli rafya ip kullanıyorum. Çok soruluyor. Benim ipim yerli rafya. O yüzden biraz yumuşak oluyor ve örümü de rahat oluyor. Açıklama kısmına linklerini etiketliyorum aldığım malzemeleri. Nereden aldığımı linkliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi böyle kare motif, bir de böyle üçgen motif yapacağız. Ben büyük bir kısmını ördüm. Yani son birer taneleri kaldı. Bir tane kare motif, bir tane üçgen motif yapmam lazım. Onları da size tarifini veriyorken öreceğim. Daha sonra birleştireceğiz. Askı kısmı içinde deri askı kullanacağım orijinalde olduğu gibi. Siz elinizdeki tüm imkanları değerlendirebilirsiniz. Benim ipim dediğim gibi rafya ip 3,5 milimlik tığ ile örüyorum. Kullandığınız ipinizin cinsine ve el ayarınıza göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şunu da belirteyim. İpiniz benim ipimden daha ince ya da daha kalınsa, tığ numaranız daha farklıysa, ipinizin cinsi daha farklıysa mutlaka ölçülerde farklılıklar olur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi çantamızı örmeye başlayalım. Kare motifimi nasıl yaptığımı anlatacağım. Sonra da üçgen motifi anlatacağım. Bakın kare motifimin ölçüsünü şöyle ölçüp göstereyim size. 11 santimlik bir ölçüsü var arkadaşlar. Dediğim gibi ipinizin cinsine göre ve tığ numaranıza göre ve el ayarınıza göre bu ölçüler fark edebilir. 11 santim ölçüsünde bir kare motif. Şimdi önce sihirli halkayla başlayacağız. Bilmeyenler için detaylı anlatayım. Şöyle ben bu teknikle yapıyorum her zaman sihirli halkamı. Parmağım, orta parmağım 2 defa ipimi doluyorum. Doladığım bu halkanın içinden tığımı geçiriyorum. İp alıp çıkarıyorum. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra bu çektiğim 3 tane zinciri trabzan olarak sayacağım. Halkanın içine 2'ye trabzan yapacağım. Tığıma ip doladım. Battım, ip alıp çıkardım. İlmeklerimi uzattım. 3 ilmek var. Tığıma ip aldım. Önce iki ilmeği tığdan çıkardım. Tığıma ip aldım ve daha sonra diğer 2'yi. Yani 2'ye trabzan yaptım. Bunu da ilk defa örgü örecek arkadaşlar için detaylandırmış oldum. İlk zincirimi 3 tane zincirimi trabzan saymıştım. Yanına bir tane 2'ye trabzan yaptım. Şimdi halkamın içine bir tane daha 2'ye trabzan yapıyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Ve aynı halkanın içine 3 tane 2'ye trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve yine halkamın içine 1, 2 ve 3. 3 tane 2 trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Halkamın içine son 3 tane 2 trabzanım yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi zincir çekmiyorum çünkü birleştiriyorken ilmek oluşacak. Orada bir boşluk oluşacak zaten. O yüzden bitirirken bir tane zincirimi çekmiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, 2 tane halkam, bir tane boşta ipim var. Öndeki halkayı üst dipten çekiyorum. Dikkatli bir şekilde çekiyorum rafya ip olduğu için. Ben öndeki halkayı çektikçe diğer halka kapanıyor, görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra boştaki ipi çekiyorum ve tamamen halkam kapanıyor. Dediğim gibi zincir çekmiyorum kapatırken. Birleştirirken ilmek oluşacak. O yüzden bir boşluk oluşacak. Zincir çekersem diğer taraflara göre daha fazla bir boşluk oluşuyor. O görüntüyü istemiyorum.
3 tane başlarken yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yaparak sıramı kapatıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve ilk boşluğa, hatta şu parça ipe de batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığıma ip alıp 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Üstüne 1 ve 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine bir tane ikili trabzan, aynı boşluğun içine bir tane daha ikili trabzan. İlk çektiğim bu 3 tane zinciri trabzan olarak bu sırada da sayıyorum. Daha sonra zincir çekmiyorum. Aşağıdan 3 tane trabzanı örmeden atlıyorum. 3 trabzandan sonraki boşluğa batıp 1, 2, 3. 3 tane 2 trabzan yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bunlar bizim köşelerimiz olacak arkadaşlar. Zincir çekmiyorum. Zinciri sadece ilk sırada çektim. Trabzanlar arasında. Burada trabzanlar arasında zincir çekmiyorum. Sadece köşelerde birer tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın zincir çekmedim. 3 tane trabzanı atladım. Bir sonraki boşluğa battım. Burada yine 1, 2, 3 tane 2 trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı boşluğun içine 3 tane daha 2 trabzan yapıyorum. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Aşağıdan 3 tane trabzanı atlıyorum. 3 trabzandan sonra bir zincirlik boşluk var. O boşluğa batıyorum. Ve aynı işlemleri tekrarlıyorum. Önce 3 tane 2 trabzan yapıyorum bu boşluğun içine. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine 3 tane daha 2 trabzan yapıyorum. Aşağıdan 3 tane 2 trabzanı atlıyorum ve başladığım boşluğa geliyorum. Buraya başlarken 3 tane grubumu yapmıştım. Bitirirken de diğer 3 grubumu yapıp bitireceğim. Hemen battım bu boşluğa. 1, 2, 3 tane 2 trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Başlarken yaptığım 3 tane zincirin tepe noktasına batıp ilmek kaydırmayla sırayı kapattım. İkinci sıram bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra yapmışım. Yine 4 sıra yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum önce. Daha sonra zincirin dibindeki ilk boşluğa batıyorum. Sık iğne, üstüne 2 tane zincir. Bunu neden yapıyorum? İleriye gitmeyip aynı yere battığım için bu şekilde yapıyorum. Direkt 3 tane zincir çekip başlarsam yanına trabzanları yaptığımda o zincir trabzanların altında kalıyor ve burada dar bir görüntü oluyor. Ben o görüntü istemediğim için bu şekilde başlatıyorum. Bunu trabzan olarak sayıyorum. Yanına bir tane 2 trabzan ve bir tane daha 2 trabzan. Aşağıdaki 3 tane 2 trabzanı atlıyorum ve ilk boşluğuma batıp 1, 2, 3 tane 2 trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Bakın burası köşe. 3 tane trabzanı atlıyorum. Bir zincirlik boşluğa batıyorum. Önce buraya 3 tane 2 trabzan yapıyorum. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Sonra bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa
3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani yine köşeyi oluşturmuş oluyorum. Sonra 3 tane trabzana atlıyorum. Trabzanlardan sonraki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Üç tane trabzan atlıyorum. Bir zincirlik köşe boşluğuna geldim. Buraya önce 1, daha sonra 2 ve daha sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burası köşe olduğu için aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Trabzanları atlıyorum. Sonraki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Trabzanları atlıyorum. Bir zincirlik köşe boşluğuna batıp önce 1, 2, 3 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı köşe boşluğuna batıp 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Bakın neredeyse sıra sonuna yaklaştım. Trabzanları atlıyorum. 3 trabzandan sonraki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bir sonraki 3 tane trabzanı atladığımda başladığım köşe boşluğuna geliyorum. Buranın kalan 3 tane ikili trabzanını yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım 3 tane zincirin tepe noktasına batıp ilmek kaydırmayla yine sıramı kapatıyorum. 3. sıramız da bitti. Bir zincir çekiyorum. Hemen boşluğa batıp ip alıp çıkarıyorum. 2 ilmek var. Tığımı ip alıp 2 ilmeği önce tığdan çıkarıyorum. Üstüne 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 tane de ikili trabzan yapıyorum. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Başlangıçta yaptığım zinciri trabzan saydığım için ilk üçlümü yapmış oldum. Sonra zincir çekmiyorum. Trabzanlara atlayıp 3 tane trabzandan sonraki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. 3 tane ikili trabzana atlayıp sonraki boşluğa batıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. 3 tane ikili trabzanı atlayıp bir zincirlik köşe boşluğuna gelmiş oluyorum. Buraya önce 1, sonra 2, sonra 3. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum önce. Sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı köşe boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan yapıp yine köşemi oluşturmuş oluyorum. Daha sonra dediğim gibi zincir çekmiyorum. Trabzanları atlıyorum 3 tane trabzanı. Boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Zincir çekmiyorum. 3 tane trabzanı atlıyorum. Boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Zincir çekmiyorum. 3 tane trabzanı atladığımda köşe boşluğa gelmiş oluyorum. Yani buraya yine köşeyi oluşturmam gerekiyor. O yüzden önce 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıp
köşemi oluşturmuş oluyorum. Devamını aynı şekilde sürekli tekrar ederek yapalım arkadaşlar. Çünkü aynı işlem. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim ve birlikte bitirelim. Bakın sıra sonuna geldim. Sondaki son üçlüyü yaptım. Bir zincir çektim. İlk yaptığım 3 tane zincirin tepesine batıp ilmek kaydırmayla sıramı kapattım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Motifimiz hazır. Bu motiften, bu kare motiften toplamda 15 tane yapalım. Sonrasını birleştireceğiz. Eğimi de şöyle düzelteyim. Bakın. Böyle hazır. Şimdi üçgen motifimizi yapalım. Bu ipim daha koyuymuş. Zaten fark etmiştim ama örünce bu koyuluk daha da belli oldu. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi üçgen motifimizi yapalım. Üçgen motifimiz için yine sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkanın içine 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Halkamızın içine hemen 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bir tane zincir çekiyoruz. Aynı halkaya 1, 2, 3 tane ikili trabzan, bir zincir çekiyoruz ve aynı halkamızın içine bir tane ikili trabzan. Parmağımı çıkardım. Nasıl yapıyorduk? Öndeki halkamızı üst dipten çektiğimizde arkadaki halkamız kapanıyordu. Boştaki ipimizi çektiğimizde diğer halkamız da kapanıyor. Evet, 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bakın ilk boşluğumuza hemen 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonraki 3 tane trabzanı atlayıp bir zincirlik köşe boşluğuna 1, 2, 3 tane ikili trabzan, sonra bir zincir, aynı köşe boşluğuna 1, 2, 3 tane daha ikili trabzan. Zincir çekmiyoruz. 3 tane ikili trabzanı atladığımızda başlangıçta yaptığımız 3 zincir var. 3 trabzandan sonraki boşluğa batıyoruz ve buraya 1, 2, 3 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa bir tane ikili trabzanla bitiriyoruz. Bir sonraki sıra için 3 zincirimizi çekiyoruz ve dönüyoruz. İlk boşluğumuzu hemen 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz. 3 trabzan atlayıp sonraki boşluğa 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz. Sonraki boşluğa 1, 2, 3 tane ikili trabzan, sonra bir zincir, aynı köşe boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan. Zincir çekmiyoruz. 3 tane trabzan atlayıp sonraki boşluğa batıyoruz. Buraya 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar zincir çekmiyoruz. Son 3 trabzanı atlayıp trabzandan sonraki boşluğa batıp buraya 3 tane ikili trabzan, daha sonra bir zincir, aynı boşluğun içine son bir tane ikili trabzan. Şimdi son sıramıza, 4. sıramıza döneceğiz. 3 tane 3 tane zincir çekeceğiz ve döneceğiz. Başlıyorken 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. Bu son sıramız olduğu için bitiriyorken 3 tane değil 2 tane ikili trabzan yapacağız. Zincir çekmeyip üçlü gruba atlayacağız. 3 tane ikili trabzan. Biz bir önceki sıralarda şu bir taneyi
ara boşluk oluşsun diye yapıyorduk. Bir sonraki sırada büyüterek devam edeceğimiz için. Bu son sıramızı bitirdiğimiz için şu ara boşluk oluşmasını istemiyoruz. O yüzden zincir dahil örüyoruz. 3 tane trabzan tamamlamış oluyoruz zaten. Trabzanları atladım. Sonraki boşluğa battım. 1, 2 ve 3. Trabzanları atladım. Köşe boşluğuna battım. 1, 2, 3. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa battım. 1, 2, 3. Köşeyi oluşturdum yine. Trabzanları atladım. Trabzanlardan sonraki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Yine atladım trabzanları. Buraya da 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın son üçlü. Son üçlüyü atlıyorum. Bu üçlüden sonraki boşluğa batıyorum. Buraya 1, aynı yere 2 ve 3. 3 tane yapıp bırakıyorum. Bir önceki sıralarda biliyorsunuz bir zincir çekip bir tane de trabzan yapıp bırakıyorduk. Şimdi son sıra artık büyütmeyeceğimiz 4 sırada bitireceğimiz için 3 tane trabzanla bırakıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Üçgen motifimiz de hazır. Bundan 4 tane hazırlayalım. Ve daha sonra birleştirme kısmına geçelim. Şöyle küçük parçayı da bir iki sıra içten yürüteceğim. Birleştiriyorken tamamen gizleyip kalanları da temizleyeceğim. Hemen bu motifimin de şöyle ölçüsüne bakalım. Yine aynı şekilde kare motifte olduğu gibi 12 santim. Şuradan bakarsak da yarısı olduğu için buradan da 6 santim. 6,5 hatta. Motifimiz hazır. Bundan 4, diğerlerinden 15 tane hazırlıyoruz ve birleştirmeye geçiyoruz. Dikeceğiz arkadaşlar. Dikme işlemimiz için şöyle bir tane kare motifimizi alacağız. Şöyle bir de arada yürütelim. Kare motifimizi aldık. Daha sonra orijinali de dikerek birleştirmiş. Ben de o yüzden dikerek birleştireceğim. Şöyle 4 tane biliyorsunuz üçgen motifler yaptık. Bu kare motifin etrafına bu 4 tane üçgen motifi dikeceğiz önce. Daha sonra sadece kare motiflerimiz kalacak. Kare motiflerimizi de dikeceğiz. O kısımlarda da göstereceğim yerler var. Onları da göstereceğim. İlk önce bu şekilde siz de motiflerinizi sıralayın ve beraber dikmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ben bir parçayı diktim. Şimdi diğerini dikerken size göstereyim. Şöyle ön yüzlerinden dikiyorum. Yani motiflerin öz yüzleri bana bakıyor şu an. Dışarıda yani. Köşeden başlıyoruz. Köşe noktasına batıyorum. Bu parçanın da başlangıçtaki şu 3 zincirlik kısmına batıyorum ve birleştirme işlemine başlıyorum. Dediğim gibi ben orijinalinde olduğu gibi yaptım. Yani dikerek birleştirdim. Siz isterseniz farklı şekilde de birleştirebilirsiniz. Yani ilmek kaydırmayla da yapabilirsiniz. Sık iğneyle de yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Bakın bu şekilde dikiyorum. Tek yaptığım işlem ilmekleri üst üste denk getirip dikmek oluyor arkadaşlar.
Burada da yine köşe noktasında bitiriyorum. Köşede başlayıp köşede bitirmem gerekiyor ki her motifim denk gelsin. Tamamdır. Bakın bunu da aynı şekilde diktim. Diğer parçaları da aynı bu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde birleştirdik. Şimdi diğer motiflerimizi alacağız. Onları da şöyle birleştireceğiz. Gösterdiğim gibi şu şekilde. Şu aralara koyacağız. Şöyle şuradan önce bunu birleştireceğiz. Hatta başlayalım birlikte şuradan. Hemen birleştirelim. Bakın bunu da köşe noktasına batıyorum. Daha sonra diğer parçayı alıyorum. Aynı şekilde onu da köşedeki bir zincirlik noktasına batıyorum. Ve şimdi aynı yere bir kere daha batıyorum ben başlarken. Çünkü düğüm atmadığım için ipi bu şekilde önce sabitliyorum. Daha sonra şu parça ipi de koyuyorum araya. Ve sırasıyla üst üste, zaten ilmek sayılarımız aynı. Üst üste denk getirerek bütün kenarları, yani iki kenarı böyle birleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Şuraya kadar birleştireceğim. Sonra şöyle devam ettireceğim. Bakın böyle birleştirdim. Aynı şekilde devam ettiriyorum. Şöyle. Tamam. Bakın buradan başladık ve birleştirdik. Şimdi diğer parçamızı alacağız. Onu da şöyle koyacağız yine. Ve aynı şekilde şuradan ve daha sonra buradan birleştireceğiz. Yani şöyle şu araya yerleştiriyoruz. İki kenarı birleştiriyoruz. Aynı bunda yaptığımız gibi. Bundan sonrakinde de aynı işlemi yapacağız. Diğer parçayı alacağız. Araya koyacağız ve yine ve diğerinde de aynı. Her seferinde şöyle tutayım. Şu iki tane yarım motifin orta noktasına koyup sağ kenarı ve sol kenarı birleştiriyoruz. Aynı bunda olduğu gibi. Bu sırada birleştirmemiz bu şekilde oluyor. Şimdi diğerlerini de birleştirelim. Sonraki sırayı yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bakın size tarif ettiğim gibi birleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle çiçek gibi oldu. Şimdi 3. sıradayız. 3. sıranın birleştirmelerini yapacağız. Onları da nasıl yapacağız? Bakın bir tane şöyle katlasam daha iyi görünecek aslında. Şöyle katlayayım. Şöyle bir tane ortaya dikeceğiz.
Daha sonra 2 tane de sağında ve solunda olacak. Aynı şekilde bir arkasında da aynı işlemi yapacağız. Şimdi önce şundan başlayalım. Bakın şunları kenara alayım, net görün. Şöyle olacak arkadaşlar. Bu sıranın dizilimi bu şekilde. Şuradan başlayacağım. Birleştireceğim. Daha sonra bunu sadece bir kenarını buna birleştireceğim. Daha sonra diğer parçanın şöyle iki kenarını, bu tam ortaya denk gelecek. Sonra üçüncü motifimi alacağım. Onun da aynı burada olduğu gibi sadece bu tarafını birleştireceğim. Hemen başlıyorum bakın birleştirmeye. Şuradan yine aynı şekilde tam köşe noktasında başlıyorum buradan birleştirmeye. Şöyle yukarıya doğru birleştiriyorum. Bakın bunu birleştirdim. Şimdi tam ortasına denk gelen parçayı birleştireceğim. O parçayı alıyorum. Bakın burada şuradan başladım. Bir tane motifi birleştirdim. İkinci motifi aldım. Yine aynı şekilde orta noktasında, köşenin tam orta noktasından, ikisinde de köşeye denk gelen kısmın orta noktasından batıp birleştirmeye başladım. Bakın şöyle birleştireceğim. Sonra diğer kenarında birleştireceğim. Bakın ikinci motifimi de birleştirdim. Şimdi üçüncü motifimi alıyorum. Onu da aynı şekilde başlıyorum. Bunu da sadece bir kenarını buraya birleştireceğim. Aynı bu tarafta yaptığım gibi. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar bakın bu şekilde birleştirdik. Şimdi çeviriyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağım. Şimdi burada yine 3 motif aynı şekilde birleşecek. Hemen ilk motifi aldım. Ne yapıyorduk? İlk motifin sadece bir kenarını birleştiriyorduk. Diğer kenarlarını sonra birleştireceğiz. Şu parça ipleri de şöyle dikerken araya ilave ediyorum ve örgünün içinde gizliyorum. Bakın aynı şekilde başladım. Şöyle yukarıya doğru bunu birleştireceğim. Sonra diğer parçayı alacağım. Sağından ve solundan bunun iki kenarını birleştireceğim. Sonra üçüncü parçayı alacağım. Onu sadece bir kenarını birleştireceğim. Arkadaşlar bakın birleştirdim. Şu an ütülenmediği için çok şekilsiz görünüyor. Ama son bittikten sonra ütüleyeceğiz. Şimdi kaldı 4 tane motifimiz. Bu 4 tane motifi şöyle
En son bunları da birleştireceğiz ve çanta bitecek. Yani bu motifi alacağız şu boşluğa. Sonra diğer motifi alacağız buraya. Aynı şekilde çevireceğiz. Kalan ikiyi de diğer arka tarafta da aynı işlemi yapacağız. Orijinalde şurası birleştirilmemiş ama şurası birleştirilmiş. Şurayı birleştireceğiz. Burayı da birleştireceğiz. Yani şu kısımları birbiriyle birleştireceğiz. Bu kısmı bırakacağız. Önce bunları birleştirin. Daha sonra da şu iki motifi birleştirelim. Evet arkadaşlar, bakın ben çantamı ütüledim de şimdi. Etrafını bir sıra sık iğne gideceğim. Ondan sonra da askılarımı da aldım. Böyle dikilebilir askı vardı elimde hazır. Dikilebilir askıları dikeceğim. Orijinalde zaten deri askı ama onun askıları daha ince. Benimki bir tık daha kalın ama elimde bunlar var şu an ve bunları kullanacağım. Siz dilediğiniz her türlü askıyı, yakıştırdığınız her türlü askıyı kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi önce etrafını bir sıra sık iğne gidelim. Daha sonra ölçüsüne bakalım. Askılarından sonra da son halinin birlikte kontrol edelim. İpimi aldım arkadaşlar. Bakın şurada iki tane motifin birbirine eklediğimiz, bağladığımız yerde hemen ipimi alıp bir zincirle ipi önce buraya sabitliyorum ve daha sonra aynı yere bir tane sık iğne yapıp başlıyorum. Bakın köşe noktası burası. Oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra aradaki küçük parça ipleri de bakın sık iğnenin içinde örüyorum. Trabzan tepelerini her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Bakın her birine birer tane sık iğne yapıp ilerliyorum. Şöyle bir sıra sık iğnemizi yapacağız. Sık iğneden sonra çantamızın örgü kısmı tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. Dilerseniz astarlayabilirsiniz, dilerseniz astarsız kullanabilirsiniz. Bakın şu köşe boşluğuna batacağım. Daha sonra birleştirme noktasına batacağım. Sonra yine köşe boşluğa batacağım. Ama trabzanlar arasındaki boşluklara batmıyorum. Sadece trabzan tepelerine ve köşe boşluklarına batıyorum. Diğer türlü battığımda marullanma olur diye oralara batmadan geçiyorum direkt. Bakın trabzan tepelerine batıyorum. Trabzanların 3 tane trabzanın arasındaki yani yanındaki boşluğa batmadan ilerliyorum. Şöyle. Bakın uç kısma geldim. Burası biliyorsunuz bir zincirlik boşluk kısmı, zaten köşe noktası. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada da aynı şeyi yapacağım. Burada da her köşelere yani şu sivri uçlara 2 tane sık iğne yapacağım. Şu orta kısma geldiğimde bakın bu köşelere battığım için köşe noktasına bir tane, ortaya bir tane, buradaki köşe noktasına bir tane, yani şuraya da 3 tane zaten batmış olacağım. O yeterli olacak. Bakın o kısma geldim, örüyorken göstermiş olayım. Köşe noktası bir tane, ortadakinin köşe noktası, oraya da bir tane, soldakinin köşe noktası, oraya da bir tane. Böylece burayı da tamamlamış oluyorum. Sonra dediğim gibi sadece trabzan tepelerine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bakın diğer köşe boşluğa yani sivri uç dediğim yere geldim. Burada yaptığımın aynısını yapıyorum. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine trabzanlara geçmiş oluyorum. Ve trabzanlara da birer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum.
Bakın iki motifi birleştirdiğim yer burası. Burada ne yapıyorduk? Birleştirme yerine birleştirme ilmeğini de batıyorduk. Ve şurada bakın atladım. Köşe boşluğuna battım. Birleştirme noktasına battım. Diğer motifin köşe boşluğuna battım. Burayı da bu şekilde doldurarak geçiriyorum. Şimdi diğer kısımları tek tek göstermeyeceğim. Hep aynı mantık. Aşağı kadar öreceğim. Döneceğim. Burada da diğer tarafta yaptığım, şurada yaptıklarımın aynısını, yani aynı şekilde sık iğnelemeye yapacağım. Ve başladığım yere gelip bitireceğim. Evet arkadaşlar, sık iğne sıramı bitirdim. Şimdi askılarımı dikeceğim. Askıları dikmeden önce ölçüsüne bir bakın. Doldu. Evet arkadaşlar, çantam şu an tamamen bitti. Gerçekten şahane bir çanta oluyor. Örmesi hem çok kolay hem çok kısa sürede bitiyor. Rafya iple ördüm ama dilediğiniz her türlü iple örebilirsiniz. Kağıt iple de şahane olacaktır. Sadece ipinizin cinsi fark ettiğinde ölçüleriniz daha farklı olur. Biliyorsunuz bu bir motif çanta. Motifin her sırası birbirinin aynısı. O yüzden çantanızın ölçülerinin daha büyük olsun istiyorsanız motif sıranızı arttırabilirsiniz. Daha küçük olsun istiyorsanız motif sıranızı azaltabilirsiniz. Motiflerinizin boyutlarında oynama yaparak çantanızın ölçüsünü ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.